Gün sonunda bir insana kimse kendinden daha fazla fayda sağlayamaz. Çok kritik bir şey. Geçen bunu Twitter'da yazdım. Böyle insanlar da hakikaten bir karşılık buldu. Sonra ben de yazdığımı okuyunca tekrardan böyle bir irkildim, yani kendime geldim. Çok kritik bir şey. Biz kendi göbek bağımızı bir şekilde kendimiz kesmemiz lazım. Şimdi bugün birçok arkadaşımız hani liseye başlıyor, işte üniversiteye başlıyor vesaire. Bir beklentiler var. İşte liseye başlayacağım ya da üniversiteye başlayacağım, birileri bana yol gösterecek, elimden tutacak, bir şeyler yapacağım, başaracağım hayatta diye. Bizim konuyu aslında gün sonunda kendimize indirgememiz lazım. Biz abi kendimiz için ne yapıyoruz? Doğru kararları veriyor muyuz? Doğru yerlerde, doğru insanlarla beraber bulunuyor muyuz? Şu arkadaşı alalım lütfen. Kedicim, paşa. Paşa. Biz gerçekten doğru yerde, doğru insanlarla beraber oturup kalkıyor muyuz, düşüyor muyuz onlarla beraber? Yoksa bize hiçbir şey katmayan, böyle bizi geriye götüren insanlarla mı beraberiz? Geçen bir bölümde bahsettim, biliyorsun, hani böyle işte hangi insan profiliyle beraber vakit geçirmemiz gerekiyor diye. Burada hani hayatın sırrını çözdüğümden anlatmıyorum bunları, ama ben şahsen her zaman rüzgarın estiğinin tersine, suyun aktığı yönün tersine gitmiş, böyle herkesin yaptığını yapmamış, daha farklı şeylerin peşinde koşmuş bir insan olarak kendi hayatımda bunların farkını gördüm yani. Kimse sabah 5'te uyanmazken hani ben 5'te uyanıp işe güce gidiyordum veya kitap okuyordum, koşuya çıkıyordum vesaire vesaire. Bunların farkını görüyorsunuz arkadaşlar bir süre sonra. Şimdi liseye başladım. Konuya aslında giriş yapayım. İşte heyecanlısın, belki yoğun bir sınav maratonu sonrasında böyle rahatlamak da istiyorsun. Tam tersi arkadaşlar, rahatlamak için doğru zaman şimdi değil. Şimdi tam tersi, bu gençlik yıllarımızı en iyi şekilde değerlendirme yılları. Belki klişe gibi geliyor olabilir yani. İşte gençliğinizi çok iyi değerlendirin, harcamayın vesaire gibi, ama size gerçekten garanti veriyorum. Geçen başka bir arkadaşımla konuşurken, genç bir kardeşimle, o da aynı şeyi söylüyordu. Abi işte 21-22'ydim, ne ara 25 oldum bilmiyorum diye. Ben de böyle çok gencim daha iş hayatında, işte 21 yaşında başladım iş hayatına, 20 yaşında hatta. İşte çok gencim, daha önümde çok uzun yollar var gibi düşünürken arkadaşlar 32-33 yaşına geldim. Hala görece genç bir yaş sayılabilir belki 50 yaşındaki birine göre falan, ama bu yıllar da çok hızlı geçecek. Burada benim gördüğüm aslında hani özellikle genç arkadaşlarımızda biraz, hani her zaman şey vardı bu arada, kötü alışkanlıklar vesaire, ama şu an her şeye erişim daha kolay olduğu için belki maddiyat mı daha kolay? Orasını inanın ben de çözemedim. Yani şu anki Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik duruma baktığımızda insanların aslında birçok şeyi ödeyemiyor, karşılayamıyor olması gerekirken hani lüks sayılabilecek veya gereksiz sayılabilecek şeylere, örneğin işte içki gibi, eğlence, böyle kötü alışkanlıklar gibi şeylere birçok insanın, birçok gencin cebinde belki para olmadan ve bir şekilde bunlara eriştiğini görüyoruz. O yüzden özellikle genç liseli arkadaşlarımıza en önemli tavsiyelerimden bir tanesi. Lütfen arkadaşlar, öncelikle bu içki, sigara gibi hani uyuşturucuya vesaire zaten hiç gelmiyorum. Allah muhafaza, yani umarım hiç alakanız yoktur, ama içki, sigaradan uzak durun. Bunun size bir faydası yok. Bunu size böyle sanki çok cool, çok havalı, güzelmiş gibi anlatan, gösteren etrafınızdaki öğelere, arkadaşlarınıza, abilerinize, büyüklerinize özenmeyin. Bunun matah bir tarafı yok, tamam mı? Şöyle, kendi görüşünüze göre belki çok nadir bir şeyi kutlamak için veya özel bir etkinlikte biraz hani böyle içki içersin vesaire, o sana kalmış bir şey, ama bunu özellikle lise gibi çok hiç olaya hakim olmadığın, tam olarak ne için yaptığını bilmediğin bir yaşta yapıyorsan kendini kesinlikle sorgulaman gerekiyor. Hani lisede biz hepimiz o dönemden geçiyoruz böyle. Her şeyi sorguluyoruz ya, yani ailemizi, içinde bulunduğumuz dünyayı, işte okulumuzu, arkadaşlarımızı, ülkeyi, böyle birçok derin düşünceye giriyoruz, farklı şeyler okuyoruz ya. Önce sorgulayacağınız şey günlük rutinleriniz, günlük alışkanlıklarınız olsun. Yani sigara mı için? Niye içiyorsun abi sigara? Yani sigara senin için zaten çok lüks bir şey olmalı. Sen öğrenci adamsın.
Yani bir öğrenci bir kızsın yani. Senin böyle işte günlük 20 lira, 25 lira belki sigaraya para harcama lüksün olamaz. Sen ne kadar para bir şekilde ailenden alıyorsun veya kazanıyorsun ki böyle bir kötü alışkanlığın var. Hayatınızı heba etmeyin. Sonra dönüp baktığınızda geç olacak. Mesela sigara işi çok kritik bir iş. Mesela nasıl anlatayım? Kendini her gün bile bile daha da böyle kendi çukurunu kazdığın bir şey. Buna bir kere bir son veriyor olmamız lazım. Sigara içmek cool bir şey değil arkadaşlar. Bu lisede özellikle hatırlıyorum biz okurken de, yani şimdi de değişmemiştir. Böyle sanki büyüdüm göstergesi, sanki böyle cool'luk göstergesi olarak satılan, reklam yapılan, pazarlanan bir hikaye ama hiç cool bir şey değil yani. Ben size söyleyeyim, 3. dünya ülke alışkanlığı sigara. Yani sigarayı böyle özellikle daha gelişmiş toplumlarda çok az tüketildiğini görürsünüz. Beni hani yakından takip edenler için biliyorsunuz biz Mugo'da Herschel markasının Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz ve birçok farklı ülkenin de distribütörlüğü bizde. Herschel'da biz işte Kanada'ya her sene Herschel'ın etkinliklerine gidiyorduk eskiden. Ve şey oldu, böyle birkaç defa işte 250 kişinin olduğu bir organizasyonda hani sigara içmekle ilgili bir mola mı oldu, bir şey oldu bir etkinlik sırasında ve şeyi öğrendim. 250 kişilik Herschel firmasında sadece bir kişi sigara içiyordu orada Kanada'da. Yani o içen kişi yerinde de olmak istemezdim, çok samimi söylüyorum. Herhalde o da içmiyordur ya da şirketi içmeyi bırakmıştır diye umuyorum. Veya bu başka örnekleri de var ama biz böyle sanki toplumda herkes bunu yapınca böyle matah bir şey gibi buna şey yapıyoruz. Onun dışında sporu arkadaşlar lisede nasıl olsa yaparım ben, gencim ya da yani spor niye yapayım ki falan gibi düşünceleri çözemeyen insanlar için söylüyorum. Lise, üniversite bunu bol bol yapmamız için belki iş hayatına göre kıyasla en çok vaktimizin olduğu zamanlar. Lütfen en basitinden genel esneme, yürüyüş, koşu, sporun bir türevi fark etmez. Bir şekilde bir yerden tutunmaya çalışın. Özellikle lisenin başında başlarsanız lisenin sonlarına doğru ne kadar geliştiğinizi, ki aslında lise 1'deki birinin, hazırlıktaki birinin veya lise sonuna kadar fiziksel gelişimin de tam o zamanlarda böyle tamamlandığını düşündüğümüzde son şanslarınız ve muhakkak bir spora böyle başlayın. Ne olduğu önemli değil. Yani okçuluk olsun, ne bileyim kickbox olsun vesaire, ciddi manada size özgüven katacak. Ya bunu lütfen ıskalamayın. Şey de düşünmeyin, ya ben geç kaldım falan. Hiç geç kalmadınız. Yani lise 1'de özellikle fiziksel o gelişimde böyle kendinizde daha güç kuvvet hissederken bunu bir fırsat olarak değerlendirin. Hatta belki fazla kilolu arkadaşlarımız varsa da bence üniversiteye gitmeden bunu lisede çözmesi çok kritik. O yüzden bugün böyle bu videoyu bir şekilde hasbelkader denk geldiysen ve liseye yeni başlıyorsan kendine şu hedefi koy. Ben lise bittiğinde çok daha fit, çok daha hayal ettiğim görünüme sahip olmak istiyorum ve bunun için planlı bir şekilde lisede çalışacağım, bu işi lisede çözeceğim deyin. Çünkü emin olun üniversitede bunu yapmak istemezsiniz. Çünkü üniversite hani, gerçi şu an lise ve üniversiteler de yaklaştı rahat ortam falan olarak ama üniversitede bir tık daha böyle birçok şey ciddileşiyor. Orada özgüvenli bir şekilde kendinizi sevmeniz, kendinizden gurur duyduğunuz şekilde üniversiteye gidiyor olmanız çok kritik. Ben mesela şu an baktığımda özellikle hani lise ve belki üniversitemi sportif manada heba ettiğimi düşünüyorum. Acayip spor yaptık, koştuk, basketbol oynadık vesaire vesaire ama şu anki olduğum kadar açıkçası sağlıklı ve fit değildim o zaman yani, ki o zaman çok daha genç, çok daha hani bazal metabolizma yukarıda, işte çok daha işte böyle hareketlisin vesaire. Belki vaktim var. Ben şahsen heba ettiğimi düşündüğüm için de özellikle lisedeki arkadaşlara hangi spor yapacaksa ona daha profesyonel yaklaşmaya bir an önce başlamasını tavsiye ediyorum. Bir de bize gerçekten akıl veren biri yoktu yani böyle. O zaman YouTube falan, ya YouTube çok büyük nimet arkadaşlar. Bugün bu videoyu YouTube'dan denk gelenlere YouTube'a hep beraber dua edelim bence. Doğru şekilde kullanırsan muazzam bir fırsat. Son olarak size hani şey hatırlatmak istiyorum. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bizler daha önce bunu söyledik. Etrafımızdaki 5 kişinin ortalamasıyız arkadaşlar. Lütfen sizi her Allah'ın günü işte PUBG oynamaya, işte LoL oynamaya,
nargile kafelere ve boş muhabbete çağıran arkadaşlarınıza tabii bunları yapın ama bir yerde bir dur deyin. Arada yapın bunu, yani nadir istisnai olarak yaptığınız şey bu olsun. Her zaman yaptığınız bu olup da arada bir spor yapmayın. Arada bir kendinize faydalı bir aktiviteye girmeyin. Lütfen o tüm insanlar o yönde gidiyor diye siz de o yönde gitmeyin. Ya. Siz buraya bir deyin ki hayır abi, ben kendi yolumu çizeceğim. Ben kendi kurallarıma göre, kendi hedeflerime göre, kendi planlarıma göre bu hayatı yaşayacağım. Herkes oyun oynayabilir, herkes nargile içebilir, herkes takılabilir boş boş. Ben sabah kalkacağım, kitabımı okuyacağım, sporumu yapacağım. Akşam oturup işte ekstradan İngilizcemi geliştireceğim, yazılımı öğreneceğim, tasarımı öğreneceğim. Daha lisede freelance dışarıya işler yapmaya başlayacağım. Ufak ufak para kazanacağım. Belki ufak değil, çok daha yüksek para kazanacağım. Lütfen bunlara genç yaşta başlayın. Liseli bir insan için çok samimi söylüyorum. Gerçekten çok samimiyim. Bir şeyi öğrenmekle ilgili aslında artık bir sınır yok. Yani üniversitedeki ve üniversite sonrasındaki bir insan yeni bir konuyla ilgili kendini nasıl geliştirebiliyorsa, lisedeki aynı kişi, hele ki İngilizcesi varsa, o düzeyde geliştirebilir. Yani beyinsel olarak ve bir şeyi öğrenmek konusunda lise aslında oldukça iyi bir olgunluk seviyesi. O yüzden bunu asla atlamayın. Yani ben daha bunları öğrenmek için çok gencim, çok erken demeyin. Lise 1 gayet ideal. Yazılım öğren, İngilizce öğren vesaire. Son olarak bir şey daha ekleyeyim. Lütfen İngilizceyi üniversiteye bırakmayın. Eğer liseye geldiğinizde oturmamışsa İngilizce meselesi, büyük bir şey ıskalıyorsunuz demektir. Lütfen lise 1'den okulunuzdan bağımsız bir şekilde, belki durumunuz yok, gidemiyorsunuz özel kurslara da. Bu uygulamalardan, app'lerden, gerekiyorsa YouTube üzerinden yabancı içerik izleye altyazısıyla bu İngilizce işini lütfen çözün. Üniversiteye bırakmayın arkadaşlar. İngilizce üniversitede öğrenilecek bir şey değil. Hatta lisede bile öğrenilecek bir şey değil. Dünya artık İngilizce, işte yabancı dili, onu bunu konuşmuyor yani. Çocuklar ufak yaşlarda bambaşka şeyler öğreniyor. O yüzden lütfen bu konuya da çok önem gösterin. Umarım bölüm çok faydalı olmuştur. Sizin sormak istediğiniz şeyleri yorumlarda bekliyorum. Bölümü beğendiyseniz de bir like'ı bize esirgemeyin. Görüşmek üzere.